Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere öyle güzel bir tatlı tarifi hazırladım ki dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir tatlı tarifi oldu. Şerbetini de çok güzel çeken, kesinlikle bu bayram tepsi tepsi yapmak isteyeceğiniz ve ikram ettiğiniz bütün misafirlerinizin lezzetine hayran kalacağı bir tatlı tarifi oldu ve ikram ettiğiniz bütün misafirleriniz el açması zannedecek ve hiç kimse hazır yufkadan hazırladığınızı anlamayacak. Çünkü el açması kadar güzel bir tatlı tarifi oldu. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte bu güzel tarifimizin yapılışına geçelim. Öncelikle tatlımızın yapılışına şerbetimizi hazırlamakla başlayalım. Çünkü tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Tenceremin içinde 2,5 su bardağı şekerim var. Eğer sizler çok şekerli seviyorsanız arkadaşlar 3 bardak da kullanabilirsiniz şekerinizi. Bunu da belirtmiş olayım. Üzerine 3 bardak da su ilave ediyorum. 4-5 damla da limon suyu ilave ediyorum. Şimdi şekerim biraz eriyene kadar karıştıracağım. Evet, 2-3 dakika şekerim eriyene kadar karıştırdım. Şimdi ocağımın üzerine alacağım ve 15-20 dakika şerbetimi kaynatacağım. Sonra ocağımın üzerinden alıp soğumaya bırakacağım. Evet, şerbetim hazır. Şimdi şerbetimin üzerine 1 yemek kaşığı soğuk su ilave ediyorum ki şerbetlenmemesi için. Şimdi karıştıracağım, sonra kenara alıp soğumaya bırakacağım. Biz de bu arada tatlımızı hazırlayalım. Evet, burada bir paket baklavalık yufkam var. İçinde 24 tane baklavalık yufka var arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Şimdi hemen böyle 2 tanesini alıp kalanını sofra bezimin arasına katacağım kurumaması için. Şimdi yufkalarımı açıyorum. Yine üzerindeki yufkamın birini alıyorum. Ve yağımdan ilave ediyorum. Eritmiş olduğum 250 gram margarinim var burada. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Yağımızın tamamen soğuması lazım. Eğer soğumazsa yufkamızın üzerine ilave ettiğimizde yufkamızı eritecektir ve eritirse de tatlımız pişince hamur olur. Bunu da belirtmiş olayım. Bu vermiş olduğum püf noktasına dikkat ederseniz el açması kadar güzel bir tatlı elde edersiniz. Böyle yağımızı yufkamızın her tarafına gelecek şekilde dağıtalım. Şimdi üzerine ikinci yufkamı da alıyorum. Yine yağımdan ilave ediyorum. Yine fırçamla her tarafına gelecek şekilde yağımı dağıtıyorum. Ve cevizimden ilave ediyorum. Cevizimin de miktarı yarım kilo. Bunu da belirtmiş olayım. Sizler dilerseniz ceviz değil de Antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Şimdi hemen böyle bir ucundan içe doğru topluyorum. Bu şekilde. Bu ucundan da içe doğru topluyorum. Bu şekilde iki elimle bir araya getiriyorum her bir ucunu.
Şimdi bu şekilde tatlımın şeklini vereceğim. Böyle bu şekilde. Şimdi kesiyorum. Gördüğünüz gibi 3 parçaya kestim ve tatlımı bu şekilde topluyorum. Böyle bu şekilde. Yine yufkamın bir tanesini aldım ve üzerine yağımdan ilave ediyorum. Fırçamla her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Üzerine ikinci yufkamı da alıyorum. Yine yağımdan ilave ediyorum. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Tatlımızı ne kadar hızlı yaparsak o kadar yufkamız kurumaz. Çünkü yufkamız çabuk kuruyor. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi cevizimden ilave ediyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Ve topluyorum. Ve iki ucunu bir araya getiriyorum. Böyle arasının açılmaması için bir ucunu içine bir ucunu da üstüne kapatalım yufkamızı. Ve yine bu şekilde kıvırıp şeklini verelim. Ve yine böyle üçe bölüyorum. Yine şeklini bu şekilde veriyorum. Ve tepsimin içine alıyorum. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Şimdi kalan yağımı da tatlımın üzerine ilave ediyorum. Böyle fırçamızla ilave edelim ki her tarafına gelsin yağımız. Evet, şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 180 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp tatlımı altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Hemen burada da bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Çok önemli. Tatlımızın altının da üzeri gibi kızarması lazım. Eğer altı kızarmazsa tatlımızın şerbetimizi verdiğimizde tatlımız hamursu olur. Bunu da belirtmiş olayım. Kesinlikle vermiş olduğum bütün püf noktalarına dikkat ederseniz çok güzel bir el açması gibi tatlı tarifi elde edersiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi fırınım ısındı. Tatlımı katıp pişireceğim. Evet, tatlım pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Tatlım 40 dakikada pişti. Şimdi hemen böyle şerbetimi ilave ediyorum. Öyle tatlımızın üzerinden olacak şekilde şerbetimizi ilave edelim ki her tarafına eşit bir şekilde çeksin şerbetini tatlımız.
Şerbetimiz de çok güzel olmuş. Tam tatlımıza yakışır bir şerbet olmuş. Şimdi tatlımı 1 saat dinlendireceğim şerbetini çekmesi için. Tatlımız şerbetini tamamen çekti. Şimdi hemen ben böyle Antep fıstığı ile süslüyorum. Yani tatlımız şerbetini öyle güzel çekmiş ki çok güzel çekmiş. Hemen böyle bir tanesini elime alıp göstermek istiyorum. Şöyle altına da göstereyim. Tatlımızın altı da çok güzel kızarmış arkadaşlar. Yani tatlımızın altının da böyle kızarması lazım. Tatlımızın hamursu olmaması için. Yani bakar mısınız? Çıtır çıtır, altı da yumuşacık bir tatlı tarifi oldu. Şöyle de göstereyim, bakar mısınız? O kadar güzel bir tatlı tarifi oldu ki kesinlikle bu bayram tepsi tepsi yapmak isteyeceğiniz ve lezzette el açmasını asla aratmayacak bir tatlı tarifi oldu. Ben her bayram yapıyorum arkadaşlar. Geçen bayramda da yapmıştım ama videoya alıp sizlere sunmaya fırsatım olmamıştı. Bu bayramda yapmışken videoya alıp sizlerle de bu güzel tatlı tarifini paylaşmak istedim. Kesinlikle vermiş olduğum bütün püf noktalarına dikkat ederseniz böyle benim gibi dışı çıtır çıtır altı yumuşacık bir tatlı tarifi elde edebilirsiniz. Yani biz ailecek çok beğeniyoruz. İkram ettiğim misafirlerim de geçen bayram çok beğendiler. Eminim sizler de beğeneceksiniz ve ikram ettiğiniz bütün misafirleriniz de bu tatlı tarifini çok beğenecek. Kesinlikle bundan emin olabilirsiniz. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Yine tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Ve hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olursanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.